Herkese merhaba. BJ Design Örgü kanalıma hoş geldiniz. İsmim Burcu. Bugün sizinle bu çantanın anlatımını paylaşacağım. Mozaik model kullanacağız. Mozaik model nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Detaylı olarak ben mozaik modeli sadece bu figür için değil, farklı modeller için de anlatmaya çalıştım. Videonun içinde o da mevcut. Ama detayını istemezseniz eğer sadece rakamları da ayrı ayrı veriyorum videonun içinde. Onları takip ederek de çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Şöyle yakından göstereyim. Polyester makrome ip kullandım. İpin detayları da zaten videonun içerisinde mevcut. Çok böyle kalıp gibi çok düzgün durdu. Bu ipe çok yakıştı. Zaten bu tarz birbirinin içine geçen örnekleri birazcık ince iple çalıştığınızda çok daha muntazam duruyor. Tabanımız bu şekilde. Bu sefer üst kısmını böyle bir fermuar kullandım. Yani şu kısımlarını biraz daha uzun oluşturarak direkt fermuarlı yaptım. İçi dolu ama şu şekilde açayım. Yine içinde bir cep ve astar var. Şöyle. Oldukça da geniş oldu. Ben yine ölçülerini veriyorum zaten videonun içerisinde. Siz isterseniz rakamları değiştirerek daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Sap içinde tunus tekniğini göstermeye çalıştım. O da güzel oldu. Arkası da önü de gayet şık duruyor. Dilerseniz başlayalım. Çantamızın tabanını ben başka bir videoda güzelce anlattım. Çünkü farklı bir teknik var. Onu ayrı bir video olmasını istedim açıkçası. Birleştirme yerleri belli olmadan spiral de olmayacak şekilde ördüm. Farklı bir teknik kullanarak ona bakmanızı tavsiye ederim. Ama zaten kullandığınız bir taban türü varsa onu da hazırlayabilirsiniz. Şu an ben burada 42 tane zincirle başladım ve örgünün etrafında şu anda 156 tane ilmek var. Kullandığım ip de Giza marka 2 tane polyester makrome ip kullanıyorum. 3 numara, bunlar biraz ince. 2,5 milimetre tığ kullanacağım. 2 tane, 2 renk kullanıyorum. Birisi camel gibi, bir tanesi de koyu kahverengi. 2 ton polyester makrome ip kullanacağım. Dediğim gibi 156 tane ilmeğim var. Örneğim 8'in katı üzerine kuruluyor. 160'a tamamlamam lazım. Yani 4 tane artış yapacağım. Şöyle düşündüm. Şunların ortalarından, her kenarın ortasından birer tane artış yapacağım. Yani buradan başlayacağım. Her sık iğneye bir tane olacak şekilde başlıyorum. Köşeden girelim. Sadece arka kanatları kullanacağım. Şöyle arka tarafına girip ilmek alıyorum. Ve her birine bir tane olacak şekilde ortaya kadar geldiğimde de artışımı yapacağım. Şu ortaya geleyim, göstereyim. Bakın ortaya kadar geldim. Saymadım bile. İlmek saymama da gerek yok. Bir tane artış yapacağız zaten. Çok mühim değil yeri. Şu ortaya geldiğimde aynı noktaya 2 tane yaparak birinci artışımı yapmış oldum. Düz devam ediyorum. Diğer kenarın ortasında da aynı işlemi yapacağım. Bütün kenarlarda bir tane artırarak 160 tane ilmek elde edeceğim. Artışları yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bu tabanın videosunu açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü sıra kapatmaları bu teknikte farklı. O yüzden ona bakmanızı özellikle tavsiye ederim. Şimdi son zincirin içine geldim. Bakın burada dik olan bir tane zincirimiz vardı. Onun üzerinde birleştirme yapacağız. Bu 2 ilmeği geri alıyorum. Tabanda bunu çok detaylı bir şekilde anlattım. İsterseniz tabanı da öyle başlayın. Kolaylık olur. Bu arka tarafta bıraktığım bir kuyruk var. Onunla içinden geçiyorum. 2 ilmeğin ve çekiyorum. Bu şekilde yaptım. Bu dik olan zincirin üstündeki ilmeğe bağlayacağım. Üstündeki ilmekten arkadan öne olacak şekilde geçiyorum. Arkadan öne şekilde geçtim. Örneği çevirip bu iple içinden geçiyorum. Şu şekilde. Şimdi son yaptığımız sık iğnenin içine geri gireceğim. İkili şekilde bakın buradan son yaptığım sık iğnenin ortasına girdim.
ve ipi alıp içeriye çekiyorum. Sırayı bu şekilde kapatmış oldum. Koyu kahverengi olan ipi aldım. Şimdi hemen bu en son birleştirdiğimiz nokta, bakın burası. Onun hemen solundan içeriye doğru giriyorum. Fakat şöyle örnek boyunca hep arka tarafları kullanacağız. Şuradan giriyorum. İpi aldım, yukarıya çektim. Burada yine bir uzun kuyruk bırakıyorum şu şekilde. Bu birleştirmeleri hep o kuyruğu kullanarak yapacağız. Kuyruğu uzun bir şekilde bıraktım. Bir tane zincir çektim. Zincir çektiğim yere sık iğne yapmıyorum. Bakın bunun birleştirme esnasında üstündeki sık iğneyi zaten oluşturacağız. O yüzden bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bu şekilde ve sık iğne yapıyorum. Şurası dik olan ilmeğimiz olmuş oldu. Bunun sık iğnesini döndüğümüzde birleştirme esnasında yapacağız. Şimdi bir sıra daha koyu renk kahverengi ipimizle bir sıra hepsine sık iğne yaparak döneceğiz. Sıra kapanışını bir kez daha detaylı olarak göstereyim. Sona yaklaşıyorum. Bakın birleştirme işlemi, şu ipi çekeyim arkadan. Birleştirme işlemi bu dik olan, yani hava ilmeğin üzerinde olacak. Şunun üzerinde birleştirme yapacağız. Bakın burada 2 tane daha ilmek var. Bunları normal örüyorum. Bunları normal ördüm. Biraz açılabilir. Orayı tutalım. Bu ikisini normal ördüm. Şimdi burada birleştirme yapacağım için 2 tane kala bırakıyorum artık. Bu ipi bırakıyorum. Kuyruk olanı alıyorum. Koyu renk kuyruğu alıyorum. Kapatmayı bununla yapacağım. İkisini de içinden geçiriyorum ve çıkartıyorum içinden. Bu ipleri arkaya alalım. Bakın burayı kapattım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin arka tarafından ön tarafına doğru geçiyorum. Çevirdim. İçinden geçirdim. Şimdi en son yaptığım sık iğne, yani şu, buna arkadan giriyorum. 2 ilmek şeklinde şuradan 2 tane ilmeğin içinden geçiyorum. Tam ortasından çıkmış oldum. Çekip arkaya doğru alıyorum. Bakın. Çok düzgün bir şekilde sırayı kapatmış oluyorum. Sürekli ip değiştireceğim için bu teknikle bu çok muntazam bir şekilde duracak. Hiç sıra geçişlerimiz belli olmayacak. Ama isterseniz tabii normalde birleştirebilirsiniz, bu zor gelirse. Normal birleştirip bir açık renkle bir koyu renkle diye devam edebilirsiniz. İpleri kesmiyorum. 2 tane kuyruk, 2 tane de ipim var arka. Toplam 4 tane iple devam edeceğim. Şimdi yapacağımız şey, tekniğin adı mozaik model. Ben bunu Pinterest'ten çıkardım. Sayfalarca, böyle binlerce bunun gibi örnek var. Ben böyle birazcık böyle üçgen olan bir model seçtim. Ben size bunun üzerinden bir anlatayım ama bütün sayılarını zaten ayrı ayrı vereceğim. Videoyu durdura, hani buna hiç bakmadan videoyu durdurarak da benim söylediklerimi yaparak zaten örneği kurabilirsiniz. Ama ben öğretici olması açısından bilmeyen varsa diye şunu anlatacağım. Şimdi bakın birinci sırayı camel renkle ördüm. Siyah olanlar benim için camel renk, beyaz olanlar da koyu kahverengi. Birinci sırayı camel ördüm. İkinci sırayı tamamen koyu kahve olanla ördüm. Şimdi diyeceksiniz ki aralarda siyahlar var. Bunlar nasıl oluyor? Hemen üzerinde bakın çarpı var. Bu çarpı ikili trabzan demek bunlar. Yani burayı, ikinci sırayı, üzerine çarpı yoksa herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. İkinci sırayı koyu kahveyle düz ördüm. Bu üçüncü sıraya geçtiğimde şu noktaya, buradan başlayacağız zaten. Buradan trabzan yaptığımda şu da oluşmuş olacak otomatikman. Aralarda 3 tane sık iğne var, trabzan var. 3 sık iğne var, trabzan var. 3 sık iğne var, trabzan var. Bu koyu rengi yine görmeyeceksiniz. Biz şu sırada, yani bu 3. sıramızda vizonla öreceğiz. Tamamını vizon yapacağım ve sadece 3 sık iğne, 1 trabzan, 3 sık iğne, 1 trabzan şeklinde yapacağım. Yani koyu renkle başka bir işlem yapmıyorum. Onu bir sonrakinde
oluşturacağız. Vizon renkle tekrar başlıyorum. Birleştirme yaptığım, şurayı sıkıştıralım. Birleştirme yaptığım yerin hemen sol tarafından tek kanattan giriyorum. İlmek aldım ve bir zincir oluşturdum. Şimdi hemen trabzan yaparak başlayacağım. Kahverengi, koyu kahverengi sıra değil, bir altındakine trabzan yaparak başlıyorum. İp aldım. Altındaki vizon rengin ilmeğine girdim ve ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine giriyorum. 1 2 3 tane sık iğne. İp alıyorum. Sıradaki sık iğnenin altına, vizona. Buradan da girebilirsiniz bu şekilde. Eğer daha kolay geliyorsa yukarıdan da girebilirsiniz böyle. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Arada bir fark varsa göstereyim. Evet, sanki bu biraz daha tombul oldu, bu biraz daha ince oldu gibi. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Sıradan 3 tane sık iğne. Üç sık iğne. Bir sonraki ilmeğin altındaki vizonu kullanarak trabzan. 3 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne, bir trabzan şeklinde sırayı tamamlayacağız. Henüz sırayı bitirmedim. Sadece şu köşeyi göstermek istedim. Yeni başlayanlar varsa kafa karışıklığı olmasın. Henüz tam dik bir şekilde çıkmadığı için burada bir yanlışlık yapmanızı istemem. Aşağıdan kontrol edebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncüsüne giriş yapıyorum. Çünkü biraz yamuk gibi görünecektir gözünüze. Yeni başlayanlar karıştırabilir diye burayı özellikle göstermek istedim. Bu şekilde. Bu arkadan da ilmeği kontrol edebilirsiniz. Bunu kullanmışız. Bakın bunu atlıyorum. Sıradakine giriş yapıyorum. 3 sık iğne, 1 trabzan, 3 sık iğne, 1 trabzan şeklinde sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Son 2 tane daha ilmek yaptım. Sonuncusunu tekrar çıkartıyorum. 2 ilmeği ne yapıyorduk? Vizon olanın kuyruk bölümüyle kapatıyoruz. İkisini de içinden geçirdim ve ipi çektim. Şimdi şurası gene dik olan yer. Gördüğünüz gibi hemen üstündeki sık iğneye bağlıyorum. Arkadan öne doğru girdim. Bunu bir kez daha göstermiş olayım. Bundan sonra birleştirip videoyu o şekilde açarım. Zaman kaybetmemiş oluruz. Bu şekilde bağladım. Tekrar buraya gelecek. Bakın son yaptığım sık iğnenin arka tarafındaki, şöyle çevirelim. Arka tarafındaki 2 tane ilmeğe tekrar girip bu kuyruğu da buradan aşağıya alıyorum. Evet, vizon renk bitmiş oldu. Şimdi koyu kahverengi ipe geçeceğiz. Bunları da buradan sıkıştıralım. Bu. Şu diğerini de çekiyorum. Evet. Birinci sırayı, yani birinci renkli olan sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi koyu kahve ile devam edeceğiz. Koyu olan rengi aldım. Trabzanın hemen üzerinden başlıyorum. Burada bir zincir çektim. Şimdi şu trabzanın sağ 2 tanesine trabzan gelecek. Yani şuradaki sık iğneyi örüyorum öncelikle. Bir sık iğne ile başladım. Bakın bu ikisine trabzan gelecek. Yani alttaki trabzanın sağına 2 tane, soluna 2 tane yapacağım. İp aldım. Bunun hemen altına koyu kahverengi olana giriş yapıyorum ve trabzan oluşturuyorum. 1, hemen yanındakine tekrar girdim. 2. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Bu tarafta da yine 2 tane trabzan oluşturacağım.
Bu da ikincisi. İki grup şeklinde gidecek. Birincisi bu. Yani trabzanın iki tarafında ikişer tane trabzan olması. Birincisi bu. Şimdi ikinci gruba geçiyorum. İkinci grupta şu. Bu üç taneyi sık iğne ile geçeceğiz. Bir tane trabzanın sağına sık iğne, bir tane üzerine sık iğne, bir tane de soluna sık iğne. Şimdi bütün tekrarlayacağımız işlem bu. Tekrar buradan iki sık iğne, iki trabzan sağına, iki trabzan soluna şeklinde tekrar başlıyorum. Bakın buradan tekrar başlıyorum. Bu döngüyü devam ettireceğiz. Yani ne yapıyorum? İp aldım. Trabzanın sağına iki tane trabzan yapıyorum. Hop, iki kere ip almışım. Sağına iki tane trabzan yapıyorum. 1 2 trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Soluna tekrar iki tane trabzan yapıyorum. 3 tane de sık iğne yapıyorum. Yani bir sonraki trabzanı 3 sık iğne ile geçmiş oldum. Ve grubu tamamladım. Yani şuradan itibaren düşünürseniz eğer grubun başlangıcını 2, 4, 6, 8 tane. Zaten demiştim ya örnek 8'in üzerine kuruluyor diye. Bakın 2 trabzan, trabzanın üzerine sık iğne 2 trabzan. Sonrasında da 3 tane sık iğne yapıp bitirdim. Şimdi tekrar 2 trabzan sağına 2 trabzan soluna yaparak devam edeceğim. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonuna yaklaşıyorum. Bakın 2 tane sağına yaptım. 2 tane de soluna yapıyorum. Bir, iki tane de soluna yaptım. Şimdi köşe olduğu için kafanız karışmasın diye bu kısmı yine açmak zorunda kaldım. Şöyle bakın arkadan baktığınızda iki tane atlıyorum. Aslında şurada şunu görmeyin yani bu köşe olduğu için öyle görünüyor. Burada bir tane ilmek kaldı. Şimdi burada iki tane trabzanım var. Burada da iki tane var. Bu arada üç tane sık iğne olması lazım. Birincisi bu. Bir tane başlarken yapmıştık. Şimdi ikincisini yapıyorum. İkincisini yaparken ilmek çekip bekletiyorum. Koyu kahve olan kuyruğu alıyorum ve içinden geçiriyorum. Tamamını sıkıştıralım. İçinden geçtim ve çektim. Birleştirirken üçüncüyü oluşturmuş oluyoruz yani. Sıra sonlarının her birini göstermeyeceğim için bunu özellikle anlatmak istedim. Buradan içeriye çektim. Son yaptığımız sık iğnenin arkasındaki iki tane ilmekten tekrar girip ipi buraya alıyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimiz olduğundan kontrol edelim. Trabzandan sonra 1, 2, 3 tane ilmek olmuş oldu. Bu şekilde sırayı tamamladık. Bir üst sıraya çıkabiliriz. Şimdi 5. sıramızda bir sık iğne, bir trabzan, 5 sık iğne, bir trabzan şeklinde gideceğiz. İlk bu trabzanın üzerinden başlıyorum. Bunun üzerine sık iğne gelecek. Şöyle bakalım. Şuradan başlıyorum. Buradan vizonu çektim. Koyu kahveyi de sıkıştıralım arkadan. Şimdi hemen trabzanın, bu vizon olan trabzanın sol tarafına trabzanla başlayacağım. İp aldım. Buradan girip bir trabzan yaparak başlıyorum. Sol tarafına bir trabzan yaptım. 5 tane sık iğne yapıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Burayı tamamen sık iğne ile geçeceğim. 1, 2, 3,
4, 5 tane sık iğne ile geçtim. Şimdi trabzanın sağına ve soluna trabzan yapacağım. Ortası sık iğne. Tam üzerine sık iğne. Hemen soluna trabzan. Başa dönmüş oldum. Şunun yarısıyla başlamış oldum aslında. Bu, şu. Aynısı. Tekrar bu grubu 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ile burayı geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Yani bir trabzanı tamamen geçiyorum 5 sık iğne ile. Bir sonraki trabzana geldiğimde sağına ve soluna birer tane trabzan ekliyorum. Girdim, buradan bir trabzan, tam üzerine gelen noktaya bir tane sık iğne, soluna yine bir trabzan. Böyle bir görüntü olacak. Trabzan, sık iğne, trabzan, 5 sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan şeklinde sırayı tamamlayalım. Sona geldim. Bakın 5 tane sık iğneden sonra bu trabzanın sağında ve solunda trabzan olması gerekiyor. Bunu zaten başlarken yapmıştık. Buraya trabzan yaparak bitireceğim. Trabzanı oluşturuyorum. 2 tane olarak bırakıyorum. Sıra kapatırken de aradaki sık iğne oluşmuş olacak çünkü. Kuyruk olan kısmı aldım, içinden geçirip çıkardım. Bunu arkaya alalım. Sağında ve solunda şu anda trabzan var. Gördüğünüz gibi bu arasında olması gereken, bakın şuradaki sağında solunda trabzan, ortada da bir sık iğne vardı. Bu ortadaki sık iğneyi de birleştirirken oluşturuyorum. Bunun arka tarafından yine gireceğiz. Ve fazla sıkarsanız girmeniz zorlaşabilir tabii ki. Şöyle. Bunu aşağıya aldığımız zaman yine sırayı tamamlamış olduk. Bakalım. Evet. Sağında solunda trabzan, ortada da bir tane sık iğne olmuş oldu. Şu anda görüntümüz böyle. Bir üst sıraya geçebiliriz. 6. sırada 3 sık iğne bir trabzan, 3 sık iğne bir trabzan şeklinde yapacağız. Bunu 2. sırada yapmıştık zannediyorum. Onu koyu renk olanla yapacağız şimdi. Bu aralara trabzan gelecek. Şuradan başlayayım. Sık iğne ile başlamış olayım. Buradan bir tane zincir çektim. Bir sonrakinden başlıyorum. Bir. Bunun üzerine de bir tane geleceği için aslında bu 2 tabii ki. 2 oldu. 3 tane sık iğne. Şu alttaki bir önceki ilk sırada yaptığımız trabzanın üzerine denk gelmiş olması lazım. İp alıyorum. Hemen onun üzerindeki ilmekten geçirip bir trabzan yaptım. Yeniden 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne. 3 sık iğne bir trabzan, 3 sık iğne bir trabzan, öyle devam edeceğiz. Bir sonraki trabzanımız da tam olarak buraya gelecek. Şu böyle Y gibi olan harfin içine bir tane trabzan yapacağım. Bu arada bir tane ilmek kaldı zaten. Onu alıyorum. Trabzan yaptım. 3 tane yine sıradan sık iğne. 2 3 tane yaptım. Bu trabzanda en alttaki şunun üzerine denk gelecek. İp aldım. Bakın hemen üzerindeki ilmekten geçip
trabzan yapıyorum. Yeniden 3 tane sık iğne, 3 sık iğne, bir tane trabzan, bu Y gibi olan harfin içine denk gelecek. Şöyle göstereyim. 3 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne, bir trabzan, 3 sık iğne, bir trabzan şeklinde sırayı döneceğiz. Görüntümüz de bu şekilde olacak. Sırayı tamamladım. Şöyle bir şey geldi aklıma, size de göstermek istedim. Şu 2 tane kuyruğu arkada polyester olduğu için kayıyor. Normal iplerde bu problem yaşanmaz aslında. Şu 2 tane kuyruğu arkada birbirine bağlıyorum. Böylece açılma yapmayacak. Önde bir problem yok ama örerken sinir bozucu oluyor kayması. O yüzden bu iki ipi birbirine arkada bağladım. Bu şekilde kaymadan devam edeceğiz. 7. sıraya geldik. 5. sırada yaptığımız gibi bir işlem yapacağız şimdi. Bakın şu trabzanın, şu tek olan trabzanın iki yanına birer tane trabzan ekleyeceğiz. Araları 5 tane sık iğne ile geçeceğiz. Yani bu trabzanın sağına şuna gelene kadar sık iğne yapmam lazım. Buradan başlıyorum. Yanına sık iğne yaptım. Bu trabzanın sağına geldim şu anda. İp alıyorum, trabzan yapıyorum. Sağına ve soluna birer tane trabzan yapacağım. Tam üzerine de sık iğne yapıyorum. Buraya sık iğne yaptım. Hemen soluna trabzan yapıyorum. Bu şekilde oluştu. Şimdi burayı 5 tane sık iğne ile geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani şu trabzana gelene kadar, trabzanın sağına gelene kadar burayı sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Yani bir trabzanı, kahverengilerin üzerinden konuşuyorum. Bir trabzanı geçmiş oldum. Diğer trabzanın sağına ve soluna trabzan ekliyorum. Bir tane sağına yaptım. Üzerine sık iğne, soluna trabzan. Şimdi tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. Üç, 4, 5 tane yaptım. Bakın koyu kahve bir tanesini geçmiş oldum. Birinin üzerine 2 tane yapmış oldum. Bir tane geçiyorum. Bir sonrakine geldiğimde sağına ve soluna trabzan ekliyorum. Kendi üzerine sık iğne, soluna tekrar trabzan. Şöyle bir bakalım. Alttaki trabzan koyu kahverengilerden tekrar söylüyorum. Bir tane trabzanın iki yanına birer tane ekleyip 5 sık iğne ile diğerini geçiyorum. Bir sonraki trabzana geldiğimde yine sağına soluna ekliyorum ve aralarda da 5 tane sık iğne var. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. 8. sıradayız. Bunu da aslında 4. sırada yaptığımız gibi bir işlem yapacağız. Şu dörtlü gruplar oluşturduğumuz yer. Bu grubun tam tersini şimdi şurada yapacağız. Bakın şu bir kupa gibi bir işaret var. Bunun 2 tanesi trabzan, ikisi trabzan, bir tanesi sık iğne olacak. Aralarda şuraya, buraya, bu gruba gelene kadar burası da 3 tane sık iğne olacak. Şuradan başlayayım. Sıra başından alıyorum. Bakın bir tane zincirimi çektim. Şimdi şunlara, bu 1, 2, 3 tanesine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu kupa gibi olan yere geldim. Burayı 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan şeklinde tamamlayacağım. İp alıyorum. Alttan trabzanla başlıyorum. 1, yanındakine hemen
2, bir sonrakine sık iğne, bu iki tanesine de trabzan. Trabzan 1, trabzan 2. Bu şekilde yaptım. Şimdi şu kısmı, bakın bir sonraki kupaya gelene kadar 3 tane var. Burayı sık iğne olarak geçiyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Tekrar şunu oluşturacağım. 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan. Bunun için tekrar bunu yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan. Yani bir grup, üstüne de 3 tane sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. 9. sıradayız şu anda ve öreceğim sıra aslında ikinci sıranın aynısı. Bakın bu sıranın aynısını yapacağım. 3 sık iğne, 1 trabzan, 3 sık iğne, 1 trabzan. O sırayı yapıyoruz. Hem de tam olarak aynı yerine yapacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle geliyor ya, bunların uç kısımlarına birer tane trabzan. Tam zaten bunun üzeri. Buraya bir tane trabzan. 1, 2, 3 sık iğne. Bu yeni oluşturduğumuz ikili grupların ortasına da sık iğne gelecek. Tekrar 1, 2, 3 sık iğne. Şunun uç kısmı, yani bunun tam üzerine bir trabzan. Bir tane de şu içeriye, şurada kalan tek ilmeğin üzerine bir tane de oraya trabzan gelecek. Şöyle vizon ipimizi tekrar alarak başlayalım. Şuradan giriyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Bir tane zincir oluşturdum. Hemen geldiğim yer bir sonraki, bakın bir sonraki sık iğne trabzanın gelmesi gereken yer. O yüzden ip alıyorum. Hemen trabzan yaparak başlıyorum. Bu üçgen gibi olan motifin tam uç noktasını yapmış olduk. Şunun da tam üzeri. Bakın aynı. İkinci sırayı tekrar ediyorum şu anda. Sıradan 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 tane yaptığımda bu ikili grupların tam ortasına denk gelmiş olmam lazım. İp aldım. Bakın sıradaki sık iğnenin altındaki tek kalan ilmeğe girerek trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne, 1 tane trabzan. 3 tane sık iğne, 1 tane trabzan. O şekilde gidecek. İkinci sıranın aynısını yapmış olacağız. Bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi motif artık birbirini tekrar edecek. Yani ikinci sıradan itibaren sıraları, şu ana kadar anlattığım bütün sıraları tekrar tekrar yaparak bu motifi bu şekilde büyüteceğiz. Çantamız büyüyecek. Ben kolaylık olması açısından şöyle bir şey oluşturdum. Bir Türkçe, bir İngilizce var. Türkçesi, İngilizcesi. Şöyle göstereyim. Ekran görüntüsü almak isterseniz eğer, bakın 4. sıradan itibaren, ilk 3 sıra zaten çok basit olduğu için onları yazmadım. 4. sıradan itibaren bu şekilde yazdım. Belki bir kolaylık olur. İngilizcesi de böyle. Ekran görüntüsü almak isteyenler için tutuyorum. Şimdi ikinci sıradan itibaren bunu yaptığımda ikinci sırayı bitirmiş olacağım. Bir sonrakinde 3. sırayla devam ediyorum. Aynı bu motifin şurasını tekrar tekrar yaparak çantayı istediğimiz boyuta kadar büyüteceğiz. Bitirdiğimde ne kadar yaptığımı yine söyleyeceğim. Çantayı örmeye devam ettim. En son üzerine de bir sıra kahverengili böyle bir sıra sık iğne geçtim. Ölçülerini veriyorum. 32 santim, 22 santim de yüksekliğinde. Şimdi astar hazırladım. Onun dikimini yapacağım. Şöyle bir astar hazırladım. Bunun dikimini yapacağım. Daha sonra devam edeceğim. Astarımızı diktim. Şu şekilde oldu.
Şimdi üst kısmından devam edeceğiz. Fermuarın geleceği bir bölüm oluşturacağım buraya. Şu şekilde katlıyorum çantayı. Yani tabandan düz bir şekilde ikiye katlıyorum. Kenarlardan şöyle bir pay bırakarak bu ara kısmını öreceğiz. Oraya da ortasına fermuar getireceğiz. Şöyle bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ilmeği işaretliyorum. İkisini de işaretledim. Şimdi bu arayı örerek devam edeceğiz. İlk işaretlediğim yeri alıyorum. Yine arka taraflarını kullanacağım. Aynı yerden başlayarak sık iğne yapıp diğer işaretleyiciye kadar geliyorum. ...63 tane sık iğne elde ettim. Bir zincir çekiyorum ve örgüyü ters çeviriyorum. Şimdi arka taraftan öreceğimiz için örgünün tamamını hep arka kanatları kullandığımız için bu sefer de şu ön taraftan yapacağız. Yani şöyle bir tane alıp göstereceğim. İlmeğin şurasını alıyorum. Şu kanadı alıyorum. Şöyle tek tarafını alıyorum. Şimdi böyle git gel yapacağız. Sona kadar gideceğim. Bir zincir çekip geri döneceğim. Yine arka taraflarını kullanarak sık iğne yaparak bu tarafa geleceğim. Birkaç sıra devam edeceğim. Bunu da çantanın boyutuna ve fermuarın genişliğine göre ayarlayacağım. Biraz yapayım, ne kadar yaptığımı söyleyeyim. Her iki taraf için de 5 sıra şeklinde şu şekilde ördüm. Bu araya da fermuar gelecek. Şöyle olacak. Şu şekilde tutacağız. Şu şekilde fermuarlı güzel bir şekilde bunu buraya monte edeceğiz. Normal dikiş iğnesi ve dikiş ipliğini aldım. Şöyle içine yerleştireceğim. Şöyle yerleştiriyorum. Birazcık da küçük bir pay bırakıyorum şu arada. Bu şekilde dikeceğim buradan. Birinci kısmını diktim. Son kısma geldim. Burayı fermuarı buradan kestim, fazla olan kısmı. İçeriye doğru katlayarak şu şekilde dikmeye devam edeceğim. Şöyle duracak. Şuradan tekrar ipimi bağlıyorum. Fermuar kısmını tamamladım. Şöyle oldu. Şimdi dış tarafını ve saplarını yapacağız. Sapları için iki taraftan aynı şekilde mesafe bırakıyorum. 2-3 motif gibi. Üçüncü motife sapı yapacağım. Şu kahverenginin önde bıraktığımız ilmeklerini kullanarak buradan bir ilmek çekiyorum. Bekletiyorum. Bir sonrakine girdim. Bir tane daha çektim. Toplam 5 tane ilmek alacağım yan yana. 4 5 tane ilmek aldım. Şimdi bir tanesini çekiyorum. 2 tanesini aldım.
tanesini aldım, ikisini aldım, ikisini aldım. Şu şekilde. Şimdi şuradaki 2 ilmeği alıp bir ip çekiyorum. Şuradaki 2 ilmeği alıyorum. İp çektim. Şuradaki 2 ilmeği aldım. İp çektim. En baştaki kısımdan da bir tane alıyorum. Birincisini bir tane, diğerlerini 2-2 olacak şekilde çıkartıyorum. Tekrar göstereyim. Şu 2 ilmekten aldım. 3, 4 tane. Bir de şu baştaki 2 taneyi alıyorum. 5 tane. İlkini tek çekiyorum. Diğerlerini 2-2 çekerek geri geliyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Çantanın sapını ne kadar istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Daha sonra da bu tarafa birleştireceğiz. Sapı buradan başlayıp istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi bu tarafa birleştirme yapacağım. Aynı kenarlardan aynı miktarda mesafeyi bırakıyorum. Şöyle çevireyim. Şuradan başlayarak yine aynı şekilde tek kanattan giriyorum. Diğerinden geçip aradan birleştiriyorum. Normal dikişle birleştiriyorum yani şu anda. Birkaç sefer üzerinden geçeceğim. Daha sonra arka tarafta ipi gizleyip ucunu yakacağım. Çantamızın yapımını tamamladık. Benim için çok eğlenceli bir çalışma oldu. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen destek amaçlı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.